konuşuyor bir Hasan. Onun kulağı durmuşuz duyuyor. Hasan'ın kulağı şıkkı duyuyor öyle mi de? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bilim tarihi, bilim felsefesi biçiminde uzunca bir adı olan BTBB diye kısalttığım seminerin bugün girişini vermeye çalışıyorum arkadaşlar. 8 Ocak tarihinde pazar günü bir tanıtım dersi yaptım. Onun sunum biçimi işleyeceğimiz 20 küsur kadar seminerin mahiyeti hakkında bir özetleme oldu. Onun öncesinde ise bilim tarihi diğer daha önce sunduğum 6 seminer serisinde nereye yerleştiriyoruz, hikmetle münasebeti nedir, buna ayırmış idim. Pazar günü vermiş olduğum sunumun. Bugün vereceğim bölümde de yine vereceğimiz konulara zaman zaman temas edeceğim ama bu sunum tarzı onun üzerinde değil. Bilim tarihi ne demektir? Bilim felsefesi ne demektir? Bilim ne demektir? Gerçi bilim nedir başlığı altında daha müstakil bir seminerimiz olacak ama giriş olduğu için onun da girişini burada yapmaya çalışacağım. Tabii başka seminerler için yaptığımız isim önerme, bilim tarihi ve bilim felsefesi genel olarak bu seminerlere verilen, bu derslere verilen yaygın adlandırma tarzı, ondan dolayı dil bilimlerinde olduğu gibi üst manşette kullanıyoruz. Ama önerdiğimiz, yerine teklif ettiğimiz şeyleri de bugün bahse konu edileceğim ve onun da için teklif edildiğini benim tarafımdan temellendirmesini yapacağım. Tabiatıyla yine Kur'an-ı Kerim'e ve Medine'deki olup bitenlere inşa ederek, oraya dayayarak ağacı başarmaya çalışacağım. Bilim tarihi, bilim felsefesi, içinde felsefe başlığını taşıyan iki seminer dizimizden biri. Diğeri de dil bilimleri ve dil felsefesi adını taşıyordu. Önerdiğimiz isimler dil bilimlerinde eşyanın isimleri ve okumakla alakalı bir taraf öğrenmişti. Ve tabiatıyla da eşyanın isimlerinin öğretilmiş olduğu temel kıssaya, Adem kıssasına dayadık. Tarihten bahsediyorsanız, tarihi biz Adem'le başlattığımız için bu mihrerde bir Müslüman bir okumuş, oradan inşa ederek bunu mümkün kılabilir. Felsefenin temelde 5 ana kolundan, dalından bahsedilir. Onun bir tanesi ontolojidir, diğeri de epistemolojidir. Bu iki kavram üzerinden söylersek, dil bilimleri epistemoloji bölümüne taalluk eder. Bilim tarihi, bilim felsefesi ontoloji, yani birinde bilginin kaynakları ve dil meselesi, ikincisinde ise varlık üzerinde, onto üzerindeki insanın yürüyüşüdür. Onunla hem anlama çabası hem onu dönüştürme, onu dönüştürürken kendini dönüştürme, Marksist anlamda söylersek bunun hikayesine oturuyor. Madem epistemolojik okuyuşu, yani dil bilimleri ve dil felsefesini dil biliminin kendi jargonun dışında onları konuştuk, bir tefahut olarak tanıttık. Yani makasıdır felasife yaptığı gibi Gazali'nin tanıtım anlama çabası, daha sonra tefahut ve kritize eden bölümüne geçerken eşyan isimden okuma biçiminde Adem kıssasına dayanan bir bakış tarzı geliştirmeye çalıştırmış idik. Bilim tarihinde de aynı şeyi yapacağım. Hem Medine'ye hem de Adem kıssasını bu konuyu giriş bölümünde dayamaya çalışacağız. Daha sonra da 6 ay kadar sürmesi mümkün gözüken seminer dizilerinde bol bol bu literatürün tanıtımını bu ilk tanıtım ve bugünkü derslerde yapageldiğim için rahatlıkla kullanmaya, anlaşılabilirliğini düşündüğüm için, anlattığım için bilmeye çalışacağım. Evet, belki anlatım tarzı sistematik olmaz ama konunun çözümleri yapıldığında yeniden düzenlerken bunları daha iyi bir kompoze ederiz. Şimdi Adem kıssasına epistemoloji açısından değil, ontoloji açısından, bilim tarihi, bilim felsefesine bakarsak, buranın meseleleri, bu bapta yazılan literatürü düşünüp de bu ayetleri de arkaya koyarak okumaya çalıştığımızda ne tür bir perspektif doğmalıdır ya da bende ne tür intibalar oluşmuştur ve seminer vesileyle paylaşıyorum. Onları ifade etmeliyim. Mesela dil bilimlerinde o kıssaya döndüğümüzde fazla üzerinde durmadığımız bir başka cümleyi burada ön plan alarak konuşacağız. Meleklerin yaratılacak varlık hakkında anlama çabaları
serdedilirken kullandıkları cümleye dönelim. Sen yeryüzünde kan dökecek, bozgun gülüm çıkartacak birini var edeceksin. Yani var edilecek varlığın yapısı hakkındaki mukayese ettikleri sebep Adem üzerindeki kanaatleri o olmuştu. Kan dökecek ve yeryüzünü ifsad edecek birinin. Oysa ki biz seni hamd ile takdis etmekteyken, hamd ile takdis etmek tamamıyla bir ibadi değil, bir ruhani değil, bir tezekki değil. Yani daha ruhani olarak yaratılacak varlığa izafe ettiklerse daha fiziki ve sonunda ifsatta olan kan dökme. İnsanın insanla ilişkisi, insanın doğa üzerinde, diğer varlıklar üzerindeki kan dökücülüğü. Bütün bunları da aletsel, yani eşya kullanan, eşya üzerinde tasarruf aktaran varlık gerçekleştirilecektir. İnsan ve eşyanın münasebeti, insan ve arzın münasebeti, evet, bilim tarihinin temelli. Bu sorularla başlıyor. Bilim felsefesi ve bilim tarihi yazıcıları biri tarihi açısından insanın tarih içindeki oluşumunu doğanın bir parçası olarak evrim sürecinde bir yere yerleştirdiği için düşünce tarihinin ilk seminerlerinde ismen geçtiğim ama müstakil seminer olarak orada işlemeyi bilim tarihine devrettiğim ve bir iki ders sonra işleyeceğim arzın hazırlanışı, Adem hazırlanışı bölümünde yine bu konulara gireceğiz. Evet, bilim tarihi ve bilim felsefesindeki o soruyu önceliyorum, önemli buluyorum. Bir. İkincisi, bilim kelimesi ve ilim kelimesi üzerinde müstakil bundan sonraki seminerde bilim nedir başlıklı seminerimiz olacak bir hafta sonra. Orada konuşacağım ama orada tabiatıyla bilim tarihinin bilime verdiği anlamlar, buradaki tartışmalar üzerine ve bilim tarihçilerin kritiklerine ağırlık veren literatür açılım yapacağım. Bugün ise giriş ders açısından bizim Kur'an-ı Kerim'le esinle muhasebeye bakmamız gereken zemini paylaşacağım sözler olacak. Bilmekle alakalı fiili Arapçada alime fiiliyle ifade ediyoruz ve buradan türeyen bir dizi kavram Cenab-ı Hakk'ın esması olmak üzere başlar Kur'an-ı Kerim kullanıyor. O el-alimdir sıfat açısından ve insana bilmediği şeyleri bildirendi. Bu bildirme cihetini biz dil bilimlerinde ön plana çıkarttık ve hayli de işledik. Bilmenin sonucu bildikleriyle amil olduğunda kendi önünü açarken önünü açmak, yani tarihini açarken, geleceğini açarken, kendini biçimlendirirken üzerinde yaşamış olduğu vasatı da değiştiriyor, ortamı da değiştiriyor, yani doğayı da değiştiriyor. Arz üzerindeki tesir gücü, tasarrufu ve bu da bilim tarihini ilişkilendiriyor. Arzı değiştiriyor ama değiştirmiş olduğu arz ve eşya bu kez onu değiştiriyor, kullanım biçimleri değiştiriyor. İşte diyelim elimizde şu makineyi kullanmak, hem makinenin kullanıcısıyım ben, kullandığımız oranda hem de makine bizi kullanmaktadır. Yani o teknik olarak senin hayatına girdikten sonra senin özelinde değil, tüm artık insanlık tarihinde 1800'lerin yaşama koşulları, 2000'lerin, 2100'lerin ne kadar farklılaşıyor. Oluşturduğun şeyle beraber sen de biçimleniyorsun ve bir akış sergiliyorsun. Bu anlamda okuyuşu sürdürebiliriz. Evet, insan tanımlaması yapılırken onun araç kullanan varlık olarak da tanımı yapılmış. Antik Grek'te bilim tarihine girdiğimizde bu tür tanımları göreceğiz. Alet kullanabilen, dolayısıyla insanın eli burada ön plana çıkartılmıştır. El, yani dört ayaklı varlıklardan insanın bu anlamda şekli olarak baktığında ayrıştıran hususiyet. Yani iki elin ayak olarak kullanmış olsaydım hayvanlarda olduğu gibi sadece yürümede işlev görecekti. Ama yürüme işlevini dört ayakla değil, iki ayakla yapıp ön ayaklarını diğer hayvanlarla mukayese ettiğinde, boşalttığında insan omurgası üzerinde yükselmiş oluyor ve elini başka amaçlı kullanabiliyor. Ve el kullandığı için de el kullanamayan, yani ön ayakları el gibi kullanan varlıklar üzerinde güç sahibi oluyor. Dolayısıyla bilim tarihi açısından insan elini kullanabilen varlık olarak diğer varlıklardan ayrıştırılır. Dil bilimleri ve dil felsefe açısından bakarsak insan bilme yetisiyle beyin üzerindeki farklılaşan özelliğiyle ondan ayrıştırır. O cihetle baktığımızda. Ve tabiatıyla bunu ortaya çıkartan sürecin, literatürün mucit olduğunu sanmış olduğu şeyler tabii tahrif ederek mucit olduğu tarafın
ad zatında bir hakikat payı vardır. Doğru okuma ve doğru yeri yerleştirme söz konusu ettiğimizde. İnsanı natık, konuşan canlı, hay olarak tasvir etmesi Aristo'nun zihninde biçimlenen tanımlama tarzı elbette bir anda yoktan elma düştü ve baktığı yer çekimi kanunu keşfetti biçiminde ortaya çıkmadığı için kendi elinde var olan bilgelik kitaplarına, Mısır bilgeliğin, Hint bilgeliğinin eserlerindeki tanımlamalardan müstevil olarak geliştirilen bir şey olduğu için kadim hikmete dayanır. Kadim hikmete dayanan bu tanımda ilahi kitap menşelidir. Dil bilimleri dersinde konuştuğumuz gibi insanın kan dökücü özelliğini, dökülecek özelliğine atıfta bulunduğunda mukayese ile melekler, Allah onun bilme özelliğine dikkat çekmişti ve eşya isimlerini bilen bir varlık yarattığını söylemişti. Yani insanın artık konuşan canlı o ayrımı Aristo'yu önceleyen şekilde Tevrat'ın kitabında, İbrahim'in kitabında, Adem'in suhuflarında var olan o bilgelik tanımına dayanmaktadır. O cihetiyle onu ifade etmemiz lazım. Alim ve fiili dışında oradan bilim yerine ilim kelimesi ve dolayısıyla bilim nedir dersinde gelecek hafta tartışacağım, bunu kullanıyoruz. Diğer bir kavram burada bilim tarihi için önerilecek fiil, peygamberlik kelimesinin de üretilmiş olduğu bilmek, bildirmek köküdür. Nebi bildiren demektir, haber veren manasında kullanırız ama haberde yine Arapça ayrı bir kelimedir. Burada kullanılan nebi kelimesi haberci kelimesi değildir. Kur'an'da haberci biçimde Yahudi din adamları için ahbar kelimesi kullanılmıştır. Ahbar yine haberci demek ama peygamberler için ahbar kelimesi kullanılmaz. Yalın haber taşıyıcısı değildir. Bildirme özelliğine sahiptir. Bildirme özelliği yine yaratılış kıssasında Adem için kullanılmıştır. Meleklere eşyanın isimlerini bildir derken tembih et, onlara neve et. Adem eşyanın isimlerini onlara bildirmiş oluyor. Tabi bildirme ciheti açısından burada ön planda olan özne insan. Ama bildirme konu ettiği şey nedir? Eşya, yani şeyler, yani varlık, yani arz. İnsanın diyalektik ilişki içerisinde biçimlendirdiği ve biçimlenmiş olduğu o tarih, sıratın kendisi. Tarihi o kıssadan bir kelime üzerine inşa ediyoruz, sırat kelimesi üzerine inşa ediyoruz. Bütün yüzleşti, yeniden dirilecekleri bazı gününe kadar, 6. gün bitip de 7. gün başlayana kadar ki insanın Cuma günündeki bütün bir tarihi onun sıratıdır. Sırat-ı müstakim bu anlamda istikametli de istikametsiz olan sırat-ı sevi yahut da üveç olan sırat buradaki tarihin karşılığıdır. Tarih zaman içindeki yürüyüştür. Zaman içindeki yürüyüşü biz Tertil 2 serisinde İnsan suresinde, aynı zamanda Dehir suresiydi, Zaman suresiydi. Orada 4 anlamda tefsir ettik. Onun bir tanesi de bireysel insanı aşan, insanlığı ifade eden süreçti. İnsanlık denen şey, Allah'ın sizin bilmediklerinizi ben biliyorum dediği insanın ortaya çıkması için üzerinden geçeceği bir süreçten, dehirden bahsediyorsunuz. O dehirde yine insanın eşyayla olan ilişkisi, bu ilişkinin doğurmuş olduğu sonuçlarla ortaya çıkacak, insan bir mesul olacak şey. Gerçekten bunu ortaya çıkartacak, insan diye anılmaya layık o dehrin, o sıratın sonucunda, o tarihin sonucunda bir şey de ortaya çıkacak. Tersine kan dökecek, yeryüzünü ifsad edecek, çevresini batıracak, doğayı batıracak, kendisine emanet edilen cenneti, bahçeyi ateşe dönüştürecek, yaratmış olduğu uygarlıklar de ortaya çıkacaktır. Burada sırat-ı sevi ve sırat-ı iveç, doğru yol, doğru tarih ve diğer bu boyutları da göreceğiz. Eğer dil bilimlerine epistemoloji, bilgi bilim, bilim tarihine ise konusu açısından ontoloji, varlık bilimi diyorsak, varlık kavramı üzerinde de konuşmak gerekecek bilgi dışında. Yani konusu o olduğu için, master'ı üzerinde çalışmış olduğu nesnesi olduğu açısından. Şey kelimesi evet eşya biçimde Arapçada çoğulu da tekili de Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor ve klasik kitaplarımızda varlık anlamında bu kelime kullanılır. Batı dillerinde de öyledir. İngilizce'de eşyalar, şeyler manasına things kelimesi kullanılır. Şey ve eşya bunu çoğul olarak kullanırız. Bu durum doğru. Ama yaygın bir kullanım değildir Kur'an-ı Kerim'de. Eşya, varlık için şey kelimesinin kullanımı.
Hatta bir anlamda Allah için de tırnak içinde kullanılmıştır. Onun misli gibi bir şey yoktur derken, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derken aynı zamanda Allah'a ilah dediğin gibi şey de demiş olursunuz o tırnak içinde, ama misli gibisi dediği için şey gibisi yoktur diyerek yine de Allah şey olmaktan orada münezzeh kılınır. Değilin değillemesi içinde mantıktaki kural gereğince diyelim. O zaman enteresan bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de varlık kavramına karşılık verebileceğiniz bir kavram bulmada zorlanırsınız. Yoktur. Yok olması mümkün mü? Varlık var ama farklıdır. O farklılığı yine ibraz etmeden, belirginleştirmeden bir Müslüman tırnak içerisinde ontolojisi vücuda getiremezsiniz. Sadece çeviri ontolojiden bahsedebilirsiniz. Yani cami deme yerine İslami kilise demek, imam deme yerine Müslüman papaz demek ne kadar meşru ve anlamlı bir şey olursa bir başka tanımlama öyle olur. Bu kavramları öyle kullandığınızda, onun dışında başka sıfat getirerek Müslüman kelimesiyle ifade etmeksizin onu kendi doğallığı içinde üretilen kavramlarla ifade edemediğinizde böyle bir sorun ortaya çıkar ve onun üzerine de inşa edeceğiniz yapı dolayısıyla sağlıklı bir yapı olmaz. Bir kulübe yapabilirsiniz ama bir gökdelen inşa edemezsiniz. Bir tarih, bir medeniyet üzerinde büyük yapılar bina edemezsiniz. Çünkü köklü kavramlara oturmamış olur. Bu kavram arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesidir. Biz Kur'an ilimlerin girişinde ayet-i Kur'an dersini yaparken, yani ilk başlangıç seminerden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesinin 3 tarzda kullanıldığını söyleriz. Bunun bir tanesi çok yaygın olarak bildiğimiz Kur'an'daki cümleler, Kur'an'dan parçalar, surelerin bölümlenmiş olduğu en küçük dilimler manasındaki ayet tanımlamasıdır. Bunu kastetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu anlam dışında iki şekilde daha ayet ve çoğulan ayat kavramı kullanılır ve bunlarla varlık kelimesi ifade edilmiştir. Yerlerin ve göklerdeki birçok yarattığı büyük ya da küçük nesnelerden Allah ayetlerimiz olarak bahseder. Güneşin, Yasin suresinde ayın ayat, Allah'ın ayetlerinden olduğu söylenir. Fussilet suresinde içimizdeki dünyamızdan ve dışımızdaki afaktaki, enfüs ve afaktaki ayatlardan bahsedilir. İleride onlar hakkında da, yani ileride dediği o sıratın, tarihin, insanın doğayla olan diyalektik tarihinin ileride olmuş olacağı perspektif de içinde barındırıyor. O kadar tebeyyüz edecek ki, aşikara çıkacak ki Allah'a karşı hiçbir delilleri kalmayacaktır. Varlık demek ki Allah'ı ve Kur'an'ın insanlar hakkındaki koyduğu hikemiyatı doğrulayacaktır. Tabii vicdan ve akıl olanlar katında ortaya çıkacak doğrulama. Diğer cahil ve cühalaya ne desen bir şey ifade etmez zaten. Bunların tasdikini kastetmiyoruz. Evet, ayet kelimesiyle varlık ifade ediliyor. Ayetin sözlük anlamı ise işaret demek, simge demek, imge demek, sembol demek, remz demek. Bütün bunlarla eski ve yeni Türkçe'ye ve Batı dillerine çevrilebilir. O söylediğim kavramlar bizatihi kendisini değil bir başka şeyin işaretlemede kullanılır. Bir şeyin sembolü dediğinizde o şey kendisi için var değildir, bir başka şeyi işaretlemektedir, göstermektedir. Alamet derken de bu kelimeyi kullanırız. O zaman varlığa ayet adını veren bir zihin, işin bilim tarihinden daha çok bilim felsefesine kayarak söylemiş oluyoruz. Eşya üzerinde yapılan felsefe, onu incelemeye değer gösteren yani üzerinde tefekküre değer gösteren yoğunlaşmanın işaretlemiş olduğu şey olduğuna bizi götürüyor. Kendisi değil. O bakımdan eşyanın hakikatini bilmek manasında bilimlerinde de temas etmiş olduğum olgu nedir? Eşyanın hakikatini bilmek, eşyanın kendinde olan şey değil, bir başka şeyin işareti olduğunu bilgisine varmaktır. Eşyayı okumaktaki amaç sonunda illet-i gaye bunu doğurursa eşya hakkındaki göstermiş olduğu şeyin göstergesine ulaştığı açısından işlevsel, araçsal rolünü oynamıştır, hedefine ulaşmıştır demiş oluyorsunuz. Öyleyse bu gösterenin ne olduğuna, göstermiş olduğu hedefin işaretli ediyorlar şeyin ne olduğu sorusuysa herhalde sormaktan gerek yok, aşikardır ki Cenab-ı Hak'tır.
O zaman varlık bütün olarak eşya, kainat, oluşlar, makro alem ve mikro alem Allah'ın göstergeleridir. Onu işaretlemiş oluyorsunuz. O zaman varlık üzerine çalışmak demek, onto üzerinde çalışmak demek, onun işaretlemiş olduğu şeyin sanatlarını tanımak manasına geliyor. Yani ortadaki sanat eseri olarak ele aldığınız zaman sanatları tanımış oluyorsunuz. Tabiatıyla onun eseri ise süreklilik arz ediyor, durağanlık ifade etmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Rahman suresinde Allah her an bir iştedir diyor. Her an bir iştedir. İş dediğimiz kelime şan diye geçiyor. Şan kelimesi fi'şen diye geçiyor. Türkçe'de inşa diye kullandığımız fiildir. İnşa oluştur. Naşiyettir. Yani Allah her an inşaatadır. Varlığı biçimlendirmeye devam etmektedir diyorsunuz. Böyle olduğu için de yine İslam düşünce tarihinde, kelamda konuştuğumuz üzere varlık biten bir şey değildir. Varlık bugün görmüş olduğum biçimiyle devamlılık arz etmez. Her an Allah'ın onun üzerindeki kayyumiyeti devam eder ve bugün gördüğün varlıktan yarın gördüğün varlık değişmiştir. Bugünü en küçük ana kadar indirebilirsin. Dolayısıyla varlık her an yeni baştan yaratılmaktadır ve yaratılışta mutlaki tecrübede de bir tekrar söz konusu değildir. Sürekli bir oluş vardır. Oluşun adı ise kemindir. Keminden kainat kelimesini tekvin kelimesi üretiriz. Kainat oluşlar demektir. Ve kainat algısı durağan bir evren tasavvuru değildir. Sürekli devingen bir evrene bizi götürür. Devingen olduğundan dolayı da ayata, yani Allah'ın ayetlerine bir başka isim, eylem kökenli isim de vermişizdir. Ef'alullah demişiz varlığa. Ef'alullah, yani varlık için kullandığımız kelamdaki nitelemedir. Karşılığı Allah'ın işleri demektir. Allah'ın fiilleri demektir. Yani varlık dediğin statik olan şeyleri bu kez ne yapıyorsun? Onu dinamik, eylem kökenli bir şekilde ifade ediyorsun. Varlıktan bahsettiği zaman Allah'ın işlerinden bahsediyorsunuz, faaliyetlerinden. Yani oluşun içerisinde bir eylemlilik görüyorsunuz, bir enerji, bir nur görüyorsunuz ve o nurun sahibinin eylemlerini görüyorsunuz. Ve dolayısıyla ışığın kendisi ve kuvveti görüntüyü de engelliyor. Güneşin ziyasındaki kuvvetlilik güneşe bakmanızı size engellediği gibi. Ama ışığın kudreti gelmiş olduğu yerde bir güneşin varlığını göstermiş oluyor. Öylesi bir yere oturtuyorsunuz. O zaman Kur'an-ı Kerim Allah ve ayetlerinden bahseden bir kitaptır. Varlıktan bahsederken varlığı varlık olduğu için değil, Allah'ın sanatı, efali, yaratmakta olduğu şey olarak ifade eder. Bir şeyi var etmek istediğinde kûn der, irade vardır varlığın öncesinde, onun muradı vardır, meşiyeti vardır ve o da yekûn, oluş halinde kainatı ortaya çıkartır. O zaman ayet manasında kullandığımız üç kelimenin bizim derse yönelik olan biçimini bu iki kavramın terkibiyle oluşturabiliriz. Kastettiğimiz bilim tarihindeki ayet kevni ayetlerdir. Oluşan müteallik, kainatı vücuda getiren Allah'ın işaretleridir, efalidir. Bunun izini sürmüş oluyoruz. Evet, şimdi gelelim işin ikinci bölümüne, tanımına, terkibe, bilim felsefesi. Bu oluş ve varlık üzerine yönelen idrakın, bakışın, nazarın, işitişin, üzerindeki konuşlamanın, yorumlamanın adıdır bu işin felsefesi. Bilim Tarihi Salgo'nun 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında yazdığı bir kitapla Science'ın historisi başlayan bir literatürdür. Daha sonra da 1800 yıllarda yazılmış olan pozitivist bilim okuyuşunun lineer tarihin artık yeni başlayan ve öncekileri kapatan evresi mahiyetinde bilimi her şeyin mutlak söz sahibi, Tanrı konumuna oturtan, tahtından eden, onu sarsan değerlendirmeler, onu felsefe dünyasındaki bir yorumlama tarzına indiren, tenzil eden tarzıyla bilim felsefesi eserleri yazılmaya başlandı. Dağıttığım teksirin işte 2000'lerde sunduğum dersin girişinde bunun klasik kitapların literatür olarak bahsettim. Evet, bilim felsefesi talebesiyle bilim artık üç evrenin Auguste Comte'un bahsetmiş olduğu biçimiyle üçüncü halkasına insanlık tarihinde karşılık gelmiyor. Felsefe tarihi devam ediyor
bilim de o felsefenin dallarının bir tanesine dönüşüyor. Dolayısıyla mutlakiyet alanı değil, bir yoruma dahi oluyor. Felsefe nasıl tarihselse, tarih içerisinde şekillenmekteyse, şekillendiği bir vasat çağ ve onu şekillendiren idrak varsa, bütün bunlar da zaman ve şartlarla malum, illetli ise, o zaman bilimsel sonuçlarda herkese böyle olacaktır. Arthur Koestler'in ikinci sunuş yazısında bugünkü eserinden, yani Ünlü Gezerler diye bahsettiği eserinden bahsettim. Ünlü Gezerler'de başlangıç Aristo'dan alır Newton'a kadar bir dizi bilim tarihine isim vermiş olan isimleri bu tarihsellikler içerisinde hikaye eder bilim felsefesi diliyle. Dolayısıyla onların nasıl tarihin çocukları oldukları ve tarihte yolcular çıktıklarını, eski ürettikleri şeylerin, düşüncelerin bu kalıp içerisinde değerlendirme gerektiğine dair bir mülahaza şekillendirir. O kitap referanslı olarak da bu uyumak, uyanmak, buradan bilim felsefesi ve bilim felsefesini bilim tarihindeki maddeye varlığa önerdiğimiz kimi ayetler karşılığı gibi önereceğim kavrama geçmek istiyorum. Orada da ara veririz. Ali İmran suresinin Medine'de sonlarında 190. ayetten 196. ayete kadar ki yer alan bir aşrı var. Oradan yardım almak istiyorum bu konuda. Bu ayetlerin Peygamberimizin Medine'de gece ibadetine kalktığında okuduğu ayetler olduğu söylenir siyer kaynaklarında. Ayetin bizi ilgilendiren kadar kısmını meallendiriyorum. Onlar geceleri yataklarından kalkarlar, yerlerin ve göklerin halkını, yaratılışını tefekkür ederler. Rabbimiz sen bunları batıl yere yaratmadın derler. Gözlerinden yaşlar akarak çeneler üzerinde secdeye kapanırlar gibi meallendirebilecek anlamı vardır. Geceleyin yanlarından, yataklarından kalkarlar. Ya Rabbi sen yerleri ve gökleri, semavat ve arzı boş yere, batıl olarak yaratmadın, bil batıl, hakikat üzere yarattın derler ve bunu tefekkür ederler diye geçiyor. Semavat ve arzın halkı bahsettiğimiz kevni ayetlerdir, varlıktır. Onlar üzerine tefekkür sahibi olan bir adamdan bahsediyorsunuz ve bu tefekkür sonucunda vardığı sonuç nedir? Yaratılışın bir gayeye mebni oluşudur. Yani illeti gayesi oluşudur. Sebebi olduğu sonucuna varmasıdır. Ve bu sürece verilen isim de tefekkürdür. Mütefekkir, tefekkür etmektedir. Evet, bilim felsefesi açısından bu felsefe ve bilimle irtibatlı kimi ayetlerle alakalı boyuta o takdirde arkadaşlar tefekkür kelimesini çok rahatlıkla yerleştirebiliriz. O zaman seminerin özgün literatürü beğenmiş olduğu mevki üzerinde kimi ayetler ve bunlar üzerindeki tefekkür denebilecek bir yere oturur. Şimdi tefekkür kelimesinin biraz soy ağacına siret açısından girerek onu bir önceki dil bilimleri seminerisinde olduğu gibi bir kavrama bağlayacağım. Müddessir suresinin 2. bölümünde Hz. Peygamber'in tebliğatına karşı çıkan adamın karşı çıkmasını temellendirmek için girdiği süreç, taakkul süreci olmayan bir süreç anlatılırken kullanılır. Fekkere fiili. Onun yanında bir de kaddere fiili var. Ölçtü, biçti, ne biçim ölçtü, biçti kahrolası sonunda dedi ki bu ancak insanları tesir altına alan bir sözdür dedi. Ve vahiy okuma biçimini reddetti. Yani kainatı peygamber ne diyordu? Yaratan Allah'ın ayetleridir bunlar. Bunları okuyarak Allah'ın varlığına, tekliğine, vahdaniyetine, yarattığı varlığı terk edemeyeceğine, zalim olamayacağını, haksızlıkları yargılayacağı bir günün mutlaka olması gerektiğine onları bu okumadan çıkartmak istiyordu. Adamsa kaddere, fekkere ediyor ve bunu tekzip ediyor. Böyle okumayacağım varlığı diyordu. Yani yerleşik ve devam ede geldik bir varlık okuma algısı vardı. Ontolojik mütalası vardı ve peygamberin onu yükseltmek istediği yere karşı çıkıyordu. Biz dil bilimleri seminerinde buradaki etkinliğin kaddere fiiline ön plana çıkartarak konuştuk. Bugün ise fekkere biçimine, fekkir boyutuna, bilim tarihi açısından temas edeceğim.
kaddere kelimesinin ölçmek, biçmek manasında bir karşılığı olacağını ve batıda da düşünmenin ölçmek, biçmekle ifade edilen karşılığının rasyo kelimesi olduğunu, rasyo kelimesinin hesapta kullanılan, ölçmek, biçmekle alakalı bir kelime olduğunu, dolayısıyla rasyonelite dediğinizde hesaplama, ölçmek, biçme manasına geldiğini, dolayısıyla bunun en doğru Arabi ve Kur'ani çeviri ve karşılığının kaddere fiili, takdir etmek fiili olması gerektiğini, taakkul kelimesi akletme kavramının olmaması gerektiğini söyledim. Bilim tarihi dil bilimleri seminerlerinde. Ve Kur'an-ı Kerim'de taakkul ve akele kökünün her zaman olumlu manada kullanıldığını, hiçbir zaman akletmeye olumsuz bir anlam yüklenmediğini, tersine yanlış düşünenlerin aklettikleri için değil, akledemedikleri için yanlış düşündüklerini. Ama ortada bir düşünme olduğuna göre buna da bir karşılık vermek gerekir. O akletme değil, kaddere fekkere dedi ayet-i kerime demiştim. Demek ki dil bilimleri ve düşüncenin muhakematla, spekülasyonla alakalı boyutundaki kavram rasyonelite. Bilim tarihinden genel düşünce tarihi açısından rasyonelite tabirini kullanmış olduk. Bilim tarihi, bilim felsefesinde Kur'an'ın kelime ayetler olarak andığı yere eşyayı yerleştirerek buradan varlığa batıl olmayan bir anlam verebilecek yüksekliğe erişemeyen kişi ne yapmış oluyor? Fekkerede kalmış oluyor, fikretmiş oluyor. Ama fikretmesi onu tefekkür etmeye, derinlemesine fikretmeye yükseltmemiş oluyor. Fekkere fiilinden daha koyu ve üst bir anlam, aynı kökten yola çıkarak üretirsiniz tefekkür kelimesini. Yani işin yüzeysel düşünmedir fikir. Fekkere kökü tefekkür dediğinizde onun daha yoğunluk bir durumundan bahsedersiniz ve yüzeyde ve satırda kalmayıp ilerlettiğinizde Rabbimiz semavat ve arzı boş yere yaratmadır, batıl olarak yaratmadır sonucuna varırsınız. Ali İmran suresinde bu tefekkür olarak nitelendirilmiş oluyor. Bunu yapan da mütefekkir oluyor kültürümüzdeki ifadenin de tarzıyla. Demek ki buradaki tefekkür kelimesi yaygın kullanışta olduğu gibi düşünür manasına yerleştirmedim. Onu kadderi fiilindeki yer açısından bir başka yere oturttum. Ama bilim tarihindeki bilim felsefesi varlığı üzerinde düşünmekten mütevellit doğan sonuçlar, burada fekkere kelimesini kullanmak lazım. Nitekim de gelenekte öyle işlenmiştir. Yani 1800 yıllarda batıdaki aydın kelimesine karşılık olarak Osmanlı'da üretilen münevver, mütefekkir kelimeleri icat edilene kadar. Diyelim ki Gazali'nin İhwân'ını açarsanız Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek, bir saat tefekkür etmenin karşılığındaki mükafat nedir gibi yerlerde bu tam Kur'an'ın oturduğu yerde kullanılır. Düşünür manasında değildir varlık üzerinde. Gazali'nin Cevahir-ül Kur'an diye bir tefsiri vardır. Orada kevni ayetler üzerinde tefekkür üzerine ağırlık veren bir tefsir tarzı yazmıştır. Orada kullanım tarzları otantiktir, yani daha sayı kullanıma irca edilebilir. Evet, şey açısından tekrar döneyim, söz konusu ettiğim Kösler'in kitabına, Ümür Gezerler kitabına. Şimdi gelelim o espriyi buraya oturtalım. Hazreti Peygamber uykusundan kalkan adamdır Medine'de. Umur gezer değildir. Umur gezer nedir? Uykunu hala sürdürendir. Tek gözünü açmış, tek gözünü kapayandır. İki gözünüzü açarsanız ve mayi tahurla, temiz suyla temasa geçer, abdest verirseniz, uyku sersemini atarsınız, dinç hale gelirsiniz. Dinç bir itiraflı beyinle, müzzemmil olmadan ne olur? Kur'an'ı okumaya başlar. Bu anlamda müzzembildir, yani örtülü adamdır, gecenin adamıdır. Müddessir suresinde fekkere fiilini üretmiş olduğum yer Müddessir suresiydi. Müzzemmil ve Müddessir suresi. Ve kalkacaktır gündüz, Müddessir formuyla kevni ayetler nasıl okunması gerekir? Allah'ın ayetlerine, varlığa, güneşi, ay hakkında konuşarak insanları davet edecektir. Bu davetine karşı ise kaddere, fekkere cephesi ona cevap verecektir. Halbuki onlar gündüz de olsa hala uyur gezerdirler. Buradaki adam ise uyur gezerliğini çok erken saatler üzerinden atmış, varlığın biçimliği hakkında bir cevaba sahiptir. Bilim tarihi, bilim felsefesini içine sokmadan önce bilimi nasıl tanımlamıştır? Bilim,
nasılın cevabını arar, niçinin cevabını değil demiştir. Niçinin cevabı felsefe ilgilendirir. Varlıkta çünkü niçin dediği zaman anlam ararsınız. Oysa ki bilim tarihi ve pozitivist bilim varlığın anlamı olmadığını söylemektedir. Rastlantısal bir sonuçla buradayız ve bu sonuç rastlantısal olarak nereye evrilecekse oraya gideceğiz. Bilinmezlikten gelen ve bilinmezliğe doğru bir akıştır. O takdirde neye nasıl bağlanmaktadır? Nasıl cevap ararsınız? Nasıl ise determine, yani sebep sonuç ve test edilebilirlik üzerinden yürüyen bir yere oturmaktadır. Ama oluşa bir anlam vermeye kalktığınız zaman niçin diyorsunuz? İlleti gaye denilir. Kelamda, felsefede varlığın nedeni, nedensel bağlantısı, teleolojik bağlantı dediği şey, bunu bilimden koymuşlardır. Bundan soyutladıkları için eşya üzerinde sadece nasıl soru cevap verdikten buna bilim demişlerdi. Ama niçin sorusunu bilim felsefesi tekrar bilime dahil etti. Dolayısıyla niçin bahsine girdiği zaman bilim felsefeye girdi. Felsefenin girdiği niçin sorusuna dinler girer, ilahi kitaplar girer. Dolayısıyla din bahsi girdi. Niçin sorusu. Uyur gezer olmayan adam, sarhoş olmayan adam geceleyin kalktığında, mayi tavrıyla yıkandığında işte bunu söylüyordu. Rabbimiz sen yerleri ve gökleri bağlı olarak yaratmadın. Yani yaratmanın nedeni var diyordu. İllet gayesi var diyordu. Tefekkür yapıyordu. Nasıl sorusu üzerine, niçin sorusunu soran ancak uyur gezer olmayan, uykudan kalkan üzerine müddetli olan adama karşılık gelecektir yerleştiği yer açısından. Diğeri ise o şaşkınlığını ve uyku içerisinde oluştuğunu sürdürüyor demektir. Uyur gezerlik ve uyku sembolizmini bir aşama daha sonrasına götürerek genel düşünce tarihinde 1700 yıllardan 2000 yıllara kadar ki 300 yıllık tarihsel kesidi İslam medeniyetinin uyku çağı olarak da anarım. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan süreç, dünyanın maddeye olan tasarrufundaki eşyayı kullanma tarzındaki sınırları aşan yetkisinden dolayı, kan dökücülük, sömürgecilik vasfından dolayı dünyayı zehir etti. Kan döktü, öldürdü, biçti ve Kabil'ler dünyaya egemenlik sergilediler. Bu süre esnasında biz dedim, uygarlıkta niçin geri kaldık sorusu yerine söylememiz gereken iyi ki geri kaldık cevabıdır. Dünyayı kirleten bu süreçte biz müdahil değildik. Biz uykudaydık, mağaradaydık. 1700'lerden sonra eğer mağaradan çıkıyorsak 2000'lerden geride işlenmiş olan 300 yıllık süre esnasında mağara dışındaki adamın kirlettiği bir dünyaya uyanmış oluyoruz. Ama uyanmış oluyoruz. Uyanmak, uyur gezer olmaksızın kalktığınızda, abdestinizi aldığınızda, yerleri ve gökler batıl olarak yaratılmadı diyebildiğinizde, dünyanın bundan sonraki biçimlenmesine uyur gezer olarak müdahil olmazsanız, yani sadece nasıl ulaşan bir bilim değil, niçinle ulaşan bir bilim üretebilirseniz uyanmışsınızdır. O ayet-i kerimeyi Rabbimiz yerleri ve gökleri batıl olarak yaratmadığının yaratma anlamı budur cevabını vererek yürüyorsunuz demektir. O zaman Müslüman düşünce tarihinin bilim felsefesi ya da kendi ayetlerine tefekkürün belki de bundan sonrasını iltihak edecek çerçevesini buraya oturtarak konuşmuş oluruz. Tekrar Müddessir Suresi'nin o bölüme dönelim. Tefekkür edemeyen, yüzeysel düşünen adam eşya üzerinde neyi iddia etti peygambere? Sen dedi insanlara tesir ediyorsun, onları sihirliyorsun. Çünkü ortada peygamber olduğunun kanıtı olan bir mucizen yok. Yani Kur'an'la beraber peygamberin söylediği çağrıya hayır dedi. Kur'an'la beraber peygamber ne diyordu onlara? Yerler ve gökler Allah'ın ayetidir ve içeriğini doldurun artık. 500 kadar Kur'an-ı Kerim'de böyle ayet vardır. Kendi ayetler vardır. Bunlara dikkat çekiyordu. Allah'ın varlığı, vahdaniyeti, bundan sonra insanları dirilteceği, peygamberliğin gerçeğini o ayetleri okursanız çıkartırsınız diyordu. Yani tamamıyla işlemekte olan kainattaki düzene dikkat çekiyordu. Ontolojiye dikkat çekiyordu. Varlığın işleyiş tarzına dikkat çekiyordu. Yerleri ve gökleri batıl yaratmadın değiş. İşte mucize budur, ayet budur diyordu. Karşıdaki adam ise kafasındaki din algısına göre ondan bir mucize ve belge bekliyordu. Kendi
kevni ayetler üzerinde efalullah anlamı yerine gökten başımıza bir ateş düşür, arkanda bir bahçen olsun cennet gibi, aç susam açıldı, hazinen olsun oradan ye iç, Allah meleklerle beraber inse ya, onu görsek ya diye bahsettiği kevni ayetleri Allah'ın tahvil ve tebdil edilmeyen sünneti dışında bir müdahaleyle karşılarında görmek istiyordu o tuttuğu yer. Çünkü alışageldiği, duyagelmiş o dinler bu zemine oturuyordu. Ama peygamber bir başka okumaya, yani yerler ve gökler kevni ayetlerin üzerinde tefekküre çağırmıştı. O kıssayı Bilim Tarihi açısından böyle de okuyabilirsiniz. Oradan da bir başka zenginlik bize katabilir. İçeriğini umur gezer olmaksızın doldurabilirsek. Araya devam edelim.